Herkese merhaba. Bu videomuzda JavaScript dizi metotlarının ikinci bölümünden bahsedeceğiz. For each, map, filter ve reduce. For each her bir dizi elemanı için bir işlem yapmamızı sağlar. Herhangi bir işlem yapmamızı sağlar. Map dizi elemanlarını kullanarak her birini tek tek kullanarak yeni bir dizi oluşturmamızı sağlar. Filter ise dizi elemanları içerisinde belirli bir koşulu sağlayan nesneler ya da öğelerden yeni bir dizi oluşturmamızı sağlar. Reduce ise dizi elemanlarını belirli şartlara, koşullara göre birleştirir, toplar ve bir tane sonuç döner. String olabilir, number olabilir. Biraz sonra örnekleriyle birlikte göreceğiz arkadaşlar. For each ile başlayalım. Bir dizi oluşturalım. Person list diyelim. Ve içerisinde objelerimiz olsun. Name, age, basit olması için yaş bölümünü tek haneli sayılardan yapalım. Ali olsun. Ayşe diyelim. Ki burada Mehmet diyelim. Person list nokta for each dediğimizde for each bir içerisine fonksiyon alan bir metoddur. Bu da bir fonksiyon aslında. Fonksiyonel programlamadan bahsederken ki bu biraz zaman alacak bu konuya gelmemiz ama orada da belirteceğiz. İçerisine bir callback alır. Buna bu tür yani içerisine fonksiyon alan veya dışarıya fonksiyon return eden fonksiyonlara higher order function denir arkadaşlar. Bu metodların hemen hemen hepsi içerisine fonksiyon alıyor. Ve fonksiyonun şu fonksiyonun callback dediğimiz bu fonksiyonun içerisinde birden çok parametre var aslında. Şöyle görebiliriz. Gelen her bir nesne value olarak burada ele alınır. Index verebiliriz ve bir array verebiliriz. Daha sonra bu metodları detaylı olarak inceleriz. Başka bir parametre daha alıyor bu fonksiyon dışında. This argument dediğimiz onu da daha sonra yine göreceğiz. Şu an temelini anlamamız yeterli. Buraya item dediğimizde bu item bizim listemizdeki her bir nesneye denk gelecek. Buradaki döngüde bir döngü oluşturduk for each ile. Şöyle görelim. Console log item diyelim. Gördüğünüz gibi Ali, Ayşe, Mehmet ve yaşları da burada göründü. Şunu 3 yapalım. Yaşları göründü. Buradaki bu nesneler üzerinde for each ile istediğimiz herhangi bir işlemi yaparız. For each bize herhangi bir şey return etmez. Void diyor, return etmiyor. Örneğin item nokta age her birinin yaşını item nokta age artı 1. Her birinin yaşını birer arttırabiliriz. Şuradan da şöyle console log person list diye sonunda listemizi görüyorum. Bakın 2, 3, 4. Her birinin ismini birer arttırdık. Bunun gibi dizi içerisindeki nesnelere özellikle objeler üzerinde kullanırız bunu. Obje dizileri üzerinde daha çok işimize yarar. Dizi üzerindeki nesnelerde istediğimiz işlemleri değiştirme gibi işlemleri yapabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki şeyimiz, metodumuz map. Burayı şöyle alalım. Map, person list nokta map. Map de yine bir higher order function'dır. İçerisine bir fonksiyon alır ve for each'ten farklı olarak dışarıya bir dizi döndürür. Dolayısıyla yani dışarıya bir dizi döndürür dediğimize göre buraya my variable diyelim şimdilik adına. Bunun içerisine return ettiği için yeni bir dizi gönderecek. Ne return ediyor? Bu objelerden ya da dizinin bu elemanlarından yeni bir
dizi oluşturabiliriz. Örneğin isim listesi. Return, şuraya tabii item diyerek ya da daha anlamlı bir isim olsun, person diyelim. Çünkü person list, person nokta name, console log, my variable, bunun adını da daha sonra bakın Ali, Ayşe, Mehmet. Sadece isim bölümlerini döndürdü. Return ettim. Ali, Ayşe ve Mehmet. O zaman bu değişkenin adı person name list şeklinde değiştirebiliriz. Map ile daha başka, mesela başka bir obje de döndürebilirsiniz. Örneğin username, sadece username'leri olan person.name diyelim. Bir obje. Bakın username. Yani şu objelerin her birinden farklı bir başka obje oluşturarak return ettim. Burada yine bir dizi oluşturdu arkadaşlar. Map ile var olan bir dizi üzerindeki tüm nesneleri tek tek dolaşarak bu iterable bir nesne olması lazım. Yani bir dizi ya da dizi benzeri bir nesne. Hepsinin öğelerin hepsini tek tek dolaşarak yeni bir başka dizi oluşturabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Filter metoduna gelelim. Yine person list'ten devam edelim. Filter ise şurada da yazdığımız gibi belirli bir koşulu sağlayan öğelerden yeni bir dizi oluşturuyor. Örneğin yaşları 2 veya üzerinde olan kullanıcılar diyebiliriz. Var person list by age diyelim. Person list nokta filter yine bir callback. Bu da ne higher order function içerisine bir item alıyor. Return. Burada yazacağımız koşul true ise gelen item'ı yeni dizi içerisine ekler. Yani yeni oluşturacağı dizi içerisine ekler. Yani biz burada bir boolean değer dönebilecek bir ifade yazmalıyız. Örneğin item yerine person diyelim. Person nokta age büyük eşit 2 ise true gönder, değilse false gönder. True gönderdikleri benim yeni listemde, yani person list by age içerisinde olacak. Person list by age. False dönenler, yani 2'den küçük olanlar olmayacak. Bu da ne demek? Ayşe ile Mehmet'i listede görmem gerekiyor. Ali listede olmayacak. Bakalım öyle mi? Evet, Ayşe ile Mehmet listede var ancak Ali yok. Burada istediğiniz şekilde filtreleme yaparak arkadaşlar ihtiyacınıza göre yeni bir dizi oluşturup bunu kullanmanız gereken yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak reduce var. Bir miktar karışık bir metot. Şimdi ondan bahsedelim. Reduce metodu ile elemanları birleştirir, toplar ve tek bir sonuç döndürür demiştik. Şurayı yarım satır yapalım. Şimdi toplama, mesela yaş toplamlarını bulabiliriz. Var total age diyelim. Person list nokta reduce. Bu da yine higher order bir function'dır. İçerisine bir callback alır. Ve yine diğerleri gibi içerisine initial value alıyor bu sefer. Bakın this değil. Onun initial value tekrar göreceğiz. Burada silelim, tekrar görelim. Bir previous value, bir de current value var. Initial value, şimdi yaşları toplayacağız ya. Initial value'muz 0. Yani ilk etapta toplam elimizde 0 var. Çünkü hiçbir işlem yapmadık. Şuraya previous value virgül current value
Hiçbir işlem yapmadan sadece konsolda previous value ile current value bir görelim. Hatta şöyle daha açık bir şekilde, daha anlaşılır bir şekilde olması için böyle de yazalım. Previous value 0, current value, şu diziyi şöyle yorum satır yapalım. Gözümüzün önünde olsun karşılaştırma için. Buraya tekrar alalım. Bakın previous value 0. Yani bu. Current value name Ali age 1. Yani dizinin ilk elemanı. Daha sonra previous value undefined oluyor. Çünkü üzerinde hiçbir işlem yapmadım. Ve sıfırdan sonra bu undefined'a döndü. Devam etti undefined olarak. Biraz sonra değişecek. Daha iyi anlayacağız previous value'nin ne işe yaradığını. Current value Ayşe ve Mehmet oldu. Yani bu dizi içerisindeki tüm elemanları tek tek bir dolaştı. Ama hiçbir işlem yapmadım henüz. Ne yapacaktık? Yaş toplayacaktık, değil mi? Return. Bunun bir return olması gerekiyor. Yani yapacağımız işlemin sonucunu return etmem gerekiyor. Tüm nesneleri dolaşırken her return'de previous value buradaki yapacağım return ile yapacağım işlem olacak. En son ise bize return ettiği şey total age olacak. Neyi return edeceğim? Previous value artı, yani önceki değer artı yaşları toplayacağım ya. Current value nokta age. Şimdi bakalım. Bakın previous value 0. Çünkü en başta 0 geliyor. Daha sonra şöyle şu current value'yu geçelim. Ya da geçmeyelim, dursun. Previous value sonra 1. Daha sonra bizim previous value'miz 0 ile 1'i topladığı için 1 oluyor. Daha sonra 2 geliyor. Previous value 1 ile 2'yi topladığı için 3 oluyor. Ve total age'e baktığımızda console log total age sonunda da bize şu 3 tane yaşın toplamını vermiş oluyor. En son 3 geliyor. Daha sonra yaptığı işlemi zaten göremiyoruz. Çünkü sonucu buraya return etmiş oluyor. Başka bir de string ifadeler var. Mesela bunları toplayabiliriz, bir araya getirebiliriz. Ali, Ayşe, Mehmet. Şurası şöyle yorum satır olsun. Var. Yani burada name listi şurada yapmıştık aslında. Map'le oluyor da hani burada string'le de işlem yapabildiğimizi görelim diye. Tekrar bir isim listesi. Ama bu tamamen string olacak. Bir dizi olmayacak. Mesela burada bizim elimize bir dizi döndürmüştü. Şimdi göreceğiz. Person list nokta reduce current value boş string. Çünkü bize dedim ya string dönecek. Stringleri birleştireceğiz. Şuradaki stringleri. Reduce bize her zaman ve her zaman current value ve previous, şöyle sıralaması böyle. Previous value önce current value döner. Bununla ilgili ne işlem yapmak istiyorsak artık şu fonksiyonun body'si dediğimiz yerde yaparız. Return previous value, şöyle string template atarak kullanalım hatta. Previous value boşluk current value. Nedir bu? Şimdi böyle yaptığımızda neler olacak bir görelim. Console log name list. Bakın object diye geldi. Niye? Current previous value'm şuradan dedim ya, şurada az önce de anlatmıştık. Tamam, bu 0. Buradan da string geliyor. Boş string ama current value ne geliyordu? Şu nesnelerin her birisi. Bunu boş string ile şunu birleştirmeye başladığında ne oluyor? Object oluyor. Bize current value name lazım. Ali, Ayşe, Mehmet. Bakın stringleri de bu şekilde birleştirdik arkadaşlar.
Mesela bir sayı dizisinin içerisindeki en yüksek değeri de bulmak isteyebiliriz. Şuraya var number array diyelim. 45, 65, 73, 21. Number array nokta reduce. Yine açalım. Değişkenimizi şuraya yazalım. Max value. Tabii bunun çok daha kolay bir yolu var aslında. Ama reduce'u tam olarak anlayalım diye. This value, current value, return math. Number'da bahsetmiştik math objesinden. Bir sürü matematiksel objemiz, metodumuz var diye. Max previous value, current value ya da 0 diyelim. Console log, pardon. Max value kaç gelmesi gerekiyor? 73 görmemiz gerekiyor. Değerimizi görelim. Evet, 73'ü bize verdi. Yani bu durumda mesela şeye çok gerek yok. Şu previous value. Burası undefined gelecek. Undefined mı yoksa 45 mi daha büyük diye bakacağı için bu max metodu. O yüzden hani burada şu initial value'ye çok gerek yok ama yine de verilebilir arkadaşlar. Bu bölümle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dosyayı yine video açıklamasında paylaşmış olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kalın.